Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bir önceki videomuzda sizlerle ticari istihbarat kavramı ve yeni nesil müşteri bulma yöntemleri üzerine konuşmuştuk. Şimdi yöntemlerin içerisinde biraz daha girmiş olacağız. Dış ticaret istihbaratı bir önceki videoda da biraz bahsettiğim gibi ticari istihbaratın altında bizim ilgileneceğimiz alanı teşkil ediyor dış ticaret istihbaratı. Bunun altında da esasında yeni nesil ticari bilgiyi nasıl edinebiliriz? Bunun yöntemlerini şimdi konuşacağız. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak ilk başta gümrük verisine ulaşabiliyor olmamız konusu geliyor. Bu şu demek, bir ülkenin bir ülkeyle yapmış olduğu ticaretlerde gümrüklerinde gerçekleşen kayıtlara ulaşabiliyoruz. Yani bu şu demek, bizler mesela bir ihracat yaptığımız zaman veya bir ithalat yaptığımız zaman malum bir beyanname düzenliyoruz veya bir konşimento taşıma belgesi düzenliyoruz. Bazı ülkeler gümrüklerinde gerçekleşen verileri, bilgileri kendi ithalatlarını dengelemek niyetiyle, yani daha ucuza ithalatlar yapabilmek niyetiyle açıklamaktadır. Örnek veriyorum, ilk Amerika mesela bu uygulamayı başlattı yıllar önce. Bir ürünü normalde 100 dolara alıyorsa, alıcı firmasının ismini dünyaya beyan ettiği zaman, açıkladığı zaman bütün dünyadan kendisine teklifler yağmaya başlıyor. Dolayısıyla normalde 100 dolara almakta olduğu bir ürünü çok daha ucuza almaya başlıyor. Dünyadan gelen diğer alternatif tedarik teklifleriyle. Dolayısıyla ithalatını dengelemek için açmış olduğu bu gümrük verisi aynı zamanda bizim için de potansiyel alıcıların, yani gerçek alıcıların listesi demek oluyor. Dolayısıyla gerçekten gümrüklerde ithalat yapmış olan, alımı gerçekleştirmiş olan firmaların listesini görebiliyor olmak bizim için rekabette benzeri görülmemiş bir güç oluşturuyor. Esasında ülkemizde bu konu az çok biliniyor ve yerli bir firmamız da bununla alakalı belli çalışmalar yapıyor. Birkaç firmamız bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Ama burada bizim için verinin güvenliği önemli. Yani burada bütün ülkelerin gümrük verilerini göremiyoruz. Burada kendi gümrük verilerini beyan eden hemen hemen bir 30-35 ülke kadar bir rakam söz konusu, bir sayı söz konusu. Ama bu ülkelerin açıklamış olduğu gümrük verileri bizim için gerçekten çok kıymetli. Biz şunu yapabiliyoruz. Mesela Almanya'nın gümrükleri kapalı. Gümrüklerini göremiyoruz. Gümrük bilgisini açıklamıyor. Ama Almanya'nın mesela Amerika ile bir münasebeti olduysa bu ürünle alakalı, Amerikan gümrük verisi açık olduğu için iki ticaretten birisinin açık olduğu durumda Amerika üzerinden Almanya'daki alıcıları görebiliyoruz. Tabii ki burada bizim ürünümüz Amerika'nın yapılan ticaretteki ürünle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Buna bakılması gerekiyor. Ama bu 30-35 ülkenin açıklamış olduğu veriler üzerinden dünyadaki diğer ülkelerin de verileri, yani yansıma verileri az çok tespit edilebiliyor. Ancak mesela Türkiye'nin gümrük verisi kapalı, Almanya'nın gümrük verisi kapalı. Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşen ticaretleri ticaret bilgisi bazında göremiyoruz. Ama başka yöntemlerimiz var. Onları birazdan açıklayacağım. Bu konuyla alakalı, yani gümrük verilerinin açık olmasıyla alakalı bazen firmalarımızda şu tarz uygulamalar görüyoruz. İşte rakibimiz nereye satmış, hemen biz de oraya mail edelim gibi. Yani milli bakacak olursak bu çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Çünkü yani yerli rakibin müşterisini elinize almanız için muhtemelen fiyat kırmanız gerekiyor ve bu ülkeye giren dövizin düşmesi manasına geliyor. Bu anlamda bizim yerli rakibimizin müşterisini çalmak yerine o ürünle alakalı dünyada bizim rakip üretici ülkemiz kimse, onun müşterisini, tabii ki ürün segmentasyon tutuyorsa, rakip ülkenin müşterisini almak yönüne gitmek çok daha milli bir duruş olacaktır. Bu anlamda gümrük verisinde eğer kendi verinizin gözükmesini istemiyorsanız, bu anlamda ufak bir tavsiye olarak istihbarata karşı koyma faaliyeti olarak güvenlik istihbaratında kullanılan belki bir lojistik firması üzerinden veya bir çanak dışı ticaret firması üzerinden bu ticaretinizi gerçekleştirebilirsiniz. Veya karşı ülkede bir firma kurup malı çekebilirsiniz. Bu vesileyle sizin müşteriniz gözükmemiş olur veya kimin ihracat yaptığı gözükmemiş olur. Böyle bir korunma yöntemi tavsiye edebilirim. Şunları da duyuyoruz. Yani belli başlı işte
bedeller verilerek gümrüklerden bilgiler de çekilebiliyormuş. Bunları duyuyoruz maalesef. Bunlarla alakalı tabii ki bizim bir tavsiyemiz olamaz. Kesinlikle böyle bir şey tavsiye etmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz kısım işin legal kısmı ile alakalı. Yani ülkelerin kendi beyanı esaslı açıklanan verilerle ilgili biz konuşuyoruz. Gümrük verisi belki de birinci silahımız diyebiliriz bu yeni nesil yöntemlerde. Ülkelerdeki ticaret odalarında kayıtlı firmaların faaliyetlerine göre süzebildiğimiz sistemler var. Mesela diyelim ki Almanya, az önce örnek verdik, gümrük verisini göremiyoruz. Peki burada yeni nesil yöntemlerden ne yapabiliriz diye baktığımız zaman bizim ürünümüzü alacak firma profilini tespit ettikten sonra mesela işte ayakkabı satacaksak ayakkabı mağazaları mesela. Ayakkabı mağazaları üzerine faaliyet gösteren Almanya'daki firmaların süzüldüğü sistemler var. Bu sistemler üzerinden bizler müşteri segmentasyonu yaparak hedef firmalarımızı tespit edebiliyoruz. Tabii ki burada ürün bazlı değil, firma profili bazlı gittiğimiz için belli başlı sapmalar söz konusu olabiliyor. Burada bir tabii ki sabır süreci gerekli. Yani bir liste elemesi, bir liste süzülmesi çalışması söz konusu. Ama bu şununla aynı şey değil. Mesela müşavirliklerden aldığımız firma listelerindeki güncellik oranıyla bu sistemlerden çekmiş olduğumuz o faaliyet alanında çalışan firmaların gerçek güncellik oranıyla müşavirliklerden aldığımız listelerin güncellik oranı çok çok farklı. Bu yeni nesil yöntemlerde çok daha ayakta olan çalışan firmaları süzebiliyoruz. Bunun dışında mesela ürün bazlı değil de proje bazlı, ihale bazlı çalışmaların olduğu ihracat modelleri var. Mesela özellikle yapı malzemeleriyle alakalı sektörler veya proje bazlı işte alt sektörlerde eğer üretim yapıyorsanız bununla alakalı esasında geleneksel ticaretten ziyade yani al-sattan ziyade yurt dışındaki ihaleleri veya projeleri görebiliyor olmak sizin için belki de en kritik satış yöntemi olacak, satış kanalı olacak belki de. Ve inanın burada hani çok ciddi bütçeler harcamak da gerekmiyor. Bu anlamda ihale ve projelerde yeni nesil yöntemlerden bir tanesi diyebiliriz. Başka bir konu, eğer bunlarla yeterince bilgi elde edemediysek, özellikle hazır pazar araştırmaları veya hazır risk raporları pazarla alakalı yine gitmeden bize burada otomatik çok kritik bilgileri veriyor olacak. Yine başka bir yöntem, Ar-Ge içerikli, kimya sektörü, makine sektörü gibi sektörlerde faaliyet gösteriyorsak, teknik istihbarat dediğimiz işte dünyada patente alınmış ürünlerin patentlerini görmek suretiyle ürünlerimizde takıldığımız konularda, belki Ar-Ge'de takıldığımız konularda yurt dışındaki patentleri görerek oralarda belki karşı ülkelerin yıllarını verip de ürettiği çözümleri görmek suretiyle biz de benzer çözümleri kendi ürünümüzle alakalı, kendi firmamızla alakalı gerçekleştiriyor olabiliriz. Diğer bir konu, özellikle bu ülkelere özel bazı web siteleri oluyor. Biz bunlara firma rehberleri diyoruz. Firma rehberlerini kullanmak suretiyle o ülkedeki hedef müşterilerimiz kimlerse firma profillerini uygun şekilde seçerek o ülkelerden firmaları seçebiliyoruz. Bunu ama işte maalesef her ülkede aynı standartta, aynı veri güvenliğiyle yapamıyoruz. Örnek vermek gerekirse işte Batı ülkelerinde veya işte bir Rusya'da, Amerika kıtasında, belki Uzak Doğu'da ciddi bir veri güvenliği söz konusu. Ama belki Afrika'da, Orta Doğu'da veya Orta Asya gibi ülkelerde bu tarz siteleri bulamayabiliyoruz. Bu firma rehberi dediğimiz siteler o ülkelerin genellikle devletlerinin, yani devlet otoritelerinin veya özel şirketlerin oluşturmuş olduğu business directory dediğimiz, yani iş rehberleri, firma kategorilerine göre süzmeler yapabildiğimiz web sitelerinden bahsediyoruz. Bizim ülkemizde de bu mesela çalışma son dönemlerde önem kazanmış bir çalışma. Ama diğer başta saydığım yeni nesil yöntemlere göre yani atış oranı, tutturma oranı daha düşük bir yöntem. Bunlarla alakalı listeler, yani konuşuyoruz ama hangi siteden ne edinebilirim gibi bilgileri videonun açıklama kısmında buluyor olacaksınız. Daha detaylı bilgi için de yine web sitemizde ticari bilgi kısmında bunları edinebilirsiniz. Ve son olarak bunların yanında sosyal medya veya LinkedIn gibi platformlardan belli başlı ticaretler yapılabiliyor. Burada bizim için değerli olan kısım şurası. Ülkelerin kültürlerini eğer iyi bilirsek, mesela Arap coğrafyasında Facebook üzerinden gerçekten satışlar yapılabiliyor. Ama biz burada perakende ticaret yapmıyoruz. Yani ihracat malum toptan satış demekti. Önceki videolarda da bahsetmiştik birkaç defa.
Dolayısıyla bizim burada toptan ticareti bağlayan kısım esasında ilgili firmaların yöneticilerine ulaşmak için bir yöntem olarak bu sosyal medyayı kullanacağız. Özellikle LinkedIn gibi bir iş platformunda sektörümüzle alakalı hedef pazarda kimler yönetici ise, kimler o konuyla alakalı faaliyet gösteriyorsa bunları da bularak belli başlı ticaretleri gerçekleştirmek mümkündür. Bu konuyla alakalı daha farklı başlıklar da mevcut. Ancak en çok verim aldığımız yöntemlerden bugün bahsetmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.